Merhabalar canım arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte haşlanmış lahana kürüyle nasıl kilo verebiliriz, nasıl zayıflama için kullanabiliriz bunları konuşacağız. Burada kullanacağımız lahana şu pazarda, markette her yerde gördüğümüz kat kat beyaz lahana arkadaşlarım. Beyaz lahana İçerisinde B12 vitamini bulunduran nadir sebzelerden bir tanesi. Dolayısıyla kan şekerini dengeleme özelliği var, iştahı dengeleme özelliği var. İşte böyle ani açlık ve tatlı krizlerini önleme özelliğinin yanında eğer düzenli kullanılırsa misler gibi de yağ yaktırma özelliği var. Bunun için özellikle dış kısımda bulunan yeşil ya da yeşile yakın yapraklardan şöyle yarım bir yaprak kullanacağız arkadaşlarım. Hatta böyle pazarlarda görürsünüz, bunların en dışındaki yeşil yapraklarını pazarcılar genelde böyle kesip atarlar. Eğer bulabiliyorsanız o yeşil yapraklardan bulun, çünkü onlar çok daha faydalı, çok daha etkili olacaktır bizim kürlerimizde. Lahana alırken böyle pazarcıdan ya da manavdan eğer varsa elinizde dış yapraklarını alabilir miyim derseniz zaten size verirler. Ben her sene alıyorum ama şu anda benim elimde de yoktu. O yüzden normal bir yaprağıyla gösteriyorum. Tabii ki bununla da olur, olmaz değil. Ama dediğim gibi o dış yapraklar olursa çok daha güzel olur. Şimdi yaprağımı, yani yarım yaprağımı aldım, yıkadım ve şöyle elimle bir güzel parçalayıp tenceremin içerisine koydum. Şimdi içerisine 3 su bardağı su ekliyorum. Kaynama işlemi bittikten sonra elimde toplamda 2 bardaklık kür kalmasını istiyorum. Çünkü bunu sabah ve akşam aç karnı olmak üzere günde 2 defa tüketeceğim. Şimdi bu tenceremi ocağımın üzerine götürüyorum. Orada da sizlere söylemek istediğim bir püf noktası var ki bence çok önemli püf noktalarından bir tanesi bu. Ocağa götürdükten sonra fokurdama başlıyor ve fokurdama başladıktan sonra minimum 7 dakika, maksimum 10 dakika kaynatıyoruz. Ondan daha fazla kaynatmıyoruz sevgili arkadaşlarım. 7 dakikadan da daha az kaynatma yapmıyoruz. Yani en az 7 dakika fokurdama olduktan sonra ocağın üzerinde orta ateşte kaynaması gerekiyor. Bence bu mevsimde yapılabilecek en güzel zayıflama kürlerinden bir tanesi lahana kürü canım arkadaşlarım. Gerçekten zayıflama benim için upuzun bir süreçti. Bundan 6 yıl önce yaklaşık 30 kiloya yakın kilo vermiştim. Ve bu kilo verme yolculuğunda size vermiş olduğum bütün bu kürleri deneyimlemiştim. Fayda gördüklerimi de sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi tenceremizi ocaktan aldık. Bu içeride bayağı bir böyle pişmiş olan lahana yapraklarını şöyle bir kenara ayırıyorum. Onlarla da çok güzel bir salata yapacağız videonun ilerleyen bölümlerinde. Şimdi bizim için önemli olan lahana kürümüzün bu su olan kısmı. Bunu özellikle böyle sabah kalktığınızda yapmanızı tavsiye ediyorum. Sabah kalktınız, elinizi yüzünüzü yıkadınız, bir güzel lahana yaprağınızı böyle bir tencerenin içinde haşladınız. Şöyle suyunu 2 bardağa bölüştürüyorum. Bu bardaklardan bir tanesini hemen içiyorum. Şöyle hafif ılıdıktan sonra yudum yudum bunun beni zayıflatacağına, vücudumu ideal forma sokacağına inanarak güzel bir şekilde içiyorum. Diğerini ise bırakıyorum. Şöyle tezgahın üstüne bir yere kaldırın. Üstüne bir kapak kapatın. Akşam yemeğinden 1 saat önce içiyoruz arkadaşlar. Yani bunu gün içerisinde 2 defa tüketiyoruz. Bunu da sabahtan yapmış oluyoruz. Bu arada böyle tadını beğenmeyenler, işte kokusunu kötü bulanlar, itici bulanlar için şöyle bir çare var. Eğer içerisine bir miktar limon bırakırsanız o kokunun sizi daha az rahatsız ettiğini, hatta hiç duymadığınızı göreceksiniz. Bu sebeple hem tadı da daha böyle mayhoş ve daha güzel oluyor. Aynı zamanda limonun yağ yakıcı ve metabolizmayı hızlandırıcı özelliğinden de faydalanmış oluyoruz. İsterseniz limonlu, isterseniz limonsuz şekilde tüketebilirsiniz. Burada mühim olan lahananın suyunu içmek. Yani burada önemli olan limon değil bu kürde. Dolayısıyla sizlere bırakıyorum. Şimdi bu yapraklarımızı da böyle ziyan etmeyelim. Yemeğimizin yanına güzel bir salata olarak yiyebiliriz. Sabahları da tüketebiliriz. Müthiş bir şekilde bağırsak çalıştırdığını göreceksiniz. Ve eğer kabızlık, şişkinlik, ödem gibi problemleriniz varsa bu sayede bunu da aştığınızı göreceksiniz canım arkadaşlarım. Şimdi şöyle hemen bir tabağıma alıyorum. Şunları kenara alıyorum ve salatamızı da birlikte güzel güzel yapalım.
Lahananın biraz önce de söylediğim gibi en önemli özelliklerinden bir tanesi B12 vitamini bulunduran nadir sebzelerden biri olması. Bu sebeple çok önemli. Biliyorsunuz B12 vitaminimiz eğer eksikse kilo verimimiz oldukça zorlaşıyor. İşte lahana sayesinde bu vitaminimizi de tamamlayarak kilo verimimizi hızlandırabiliyoruz. Bazen ne yaparsak yapalım bir türlü kilo veremediğimizi, hiçbir şekilde tartıda eksilmeleri yaşayamadığımızı fark ederiz. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi B12 eksikliği ve birçoğumuzda gerçekten eğer gidip baktırırsanız B12'mizin eksik olduğunu görüyoruz. Bu sebeple gerek takviyeler almalı, gerekse B12 vitamini yönünden zengin sebze ve meyvelerle vücudumuzu mutlaka ama mutlaka desteklemeliyiz. Eğer vitaminlerimiz artık ideal ve olması gereken referans noktalarına geldiyse kilo verimimiz oldukça hızlanıyor ve daha sağlıklı bir birey olarak hayatımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi o pişmiş olan lahana yapraklarımızı da değerlendirmek üzere şöyle bir güzel tabağımızın içerisine doğradım. Gerçekten çok sevimli ve çok lezzetli görünüyorlar. Şimdi üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağımı gezdiriyorum. Sıvı yağ da olabilir, fark etmez. Şöyle gezdiriyorum. Limon atacağım. Bunun içine eğer seviyorsanız bir miktar nar ekşisi de kullanabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Hatta isterseniz değişik sevdiğiniz baharatlardan işte maydanoz, dereotu, roka gibi yeşilliklerle de bu salatanızı zenginleştirebilirsiniz. Burada da gerçekten dediğim gibi müthiş bir bağırsak çalıştırıcı olarak bu salatayı kullanacağız. Tuz da ekliyorum ve şöyle hemen kenara kaldırıyorum. Misler gibi salatam da hazır. Zayıflama gerçekten bir süreç. Hiç üzülmeyin. Bir günde aldığımız kilolar değil bunlar. Elbette verirken de bir süreç gerekecek bizler için. Sizlerden istediğim tek şey lütfen 3. gününde vazgeçmeyin. Çünkü birçok arkadaşım diyetlerde başarısız olma sebeplerini anlatırken iradelerinin zayıf olduğunu, 3 gün sonra vazgeçtiklerini ve tekrardan kötü beslenmelerine başlayıp tekrardan kilo aldıklarını söylüyorlar. Bu sebeple lütfen ilk 3 günü yaptığınız her diyetin ya da her kürün ilk 3 günü lütfen birazcık daha mücadeleli olun. Birazcık daha şöyle sımsıkı bağlanın. Eğer o eşiği atlatabilirseniz 3 gün ya da bir hafta ondan sonrasının çok daha güzel olduğunu, diyetinize çok daha güzel adapte olduğunuzu fark edeceksiniz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Eğer videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızda da beni desteklemeyi, soru, görüş ve önerilerinizi yine yorumlar bölümünden bana bırakmayı unutmayın. Eğer kanalıma ilk defa rastladıysanız abone olarak bu kocaman aileye katılmayı da ihmal etmeyin. Sizleri çok ama çok seviyorum. Başarabileceğinize eminim. Bütün kalbimle inanıyorum. Yeter ki yapın. Allah'a emanet olun.